Bugün sizlere insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birini, Joseph Fritzl'in korkunç hikayesini anlatacağım. Bu hikaye, bir babanın kendi kızına yaptıklarının ötesine geçip insanlık onurunu zedeleyen bir trajediye dönüşüyor. What's your emergency? Joseph Fritzl, 1935 yılında Avusturya'nın Amstetten kasabasında doğdu. Görünüşte sıradan bir hayat süren bu adam, 1984 yılında gerçekleştirdiği korkunç planıyla tüm dünyayı dehşete düşürecekti. Fritzl, dışarıdan bakıldığında çalışkan bir mühendis ve aile babası olarak tanınıyordu. Ancak perde arkasında karanlık bir sır saklıyordu. Fritzl, 1956 yılında Rosemarie ile evlendi. Çiftin 7 çocuğu oldu. Fritzl mühendis olarak çalışıyordu ve başarılı bir kariyere sahipti. Aynı zamanda çeşitli iş girişimlerinde de bulundu. Komşuları ve meslektaşları tarafından saygı gören bir iş adamı olarak biliniyordu. Ancak bu başarılı kariyerin ve mutlu aile tablosunun ardında Fritzl'in karanlık bir yüzü vardı. Fritzl, Elizabeth'in gençlik yıllarından itibaren üzerinde baskı kurmaya başlamıştı. Elizabeth, genç bir kız olarak babasının tacizlerine maruz kalıyordu. 1977'de kızını taciz etmeye başladığında Elizabeth yalnızca 11 yaşındaydı. Elizabeth 15 yaşına geldiğinde garson olmak için bir kursa başladı. 28 Ocak 1983 tarihinde bir arkadaşıyla birlikte babasından kaçarak Viyana'nın 20. bölgesinde saklandı. 3 hafta içerisinde polis kızı bularak ebeveynlerine geri verdi. Elizabeth'in dönüşüyle beraber babasının cinsel saldırıları devam etti. 1984 yılında Elizabeth kaçmaya çalıştı. Bu olay Fritzl'in kontrolü tamamen kaybetmesine neden oldu. Kızının özgürlük arayışı Fritzl'i daha da sert önlemler almaya itti. Elizabeth'i Bodrum'a kapatma kararı Fritzl'in onu tamamen kontrol altında tutma isteğinden doğdu. 1984 yılında 18 yaşındaki kızı Elizabeth'i Bodrum katına kapatarak onu 24 yıl boyunca tutsak etti. Elizabeth'in kayboluşunun ardından annesi kayıp kişiler formunu doldurdu. Eylül 1984'te Elizabeth'in kendi el yazısıyla yazılmış bir mektup ortaya çıktı. Mektupta ailesinin kendisini aramaması, bir arkadaşıyla beraber yaşadığı, eğer kendisini aramaya devam ederlerse ülkeyi terk edeceği yazılıydı. Fritzl, Elizabeth'in kaybolduğunu iddia ederek polise yalan söyledi. Oysa gerçek bambaşkaydı. Kendi evinin bodrumunda kızına işkence eden Fritzl, Elizabeth'e sistematik olarak tecavüz etti ve bu korkunç esaret boyunca ondan 7 çocuk sahibi oldu. Fritzl'in bodrum katı yaklaşık 60 metrekarelik dar bir alandan oluşuyordu. Bu alan dış dünyadan tamamen izole edilmişti. Elektrik, su ve havalandırma sistemi Fritzl tarafından özel olarak tasarlanmıştı. Bodrum'da küçük bir mutfak, banyo ve yatak odası bulunuyordu. Elizabeth ve çocukları bu alanın dışına asla çıkamadılar. Elizabeth'in Bodrum'daki yaşamı sürekli bir korku ve umutsuzluk içinde geçiyordu. Günlük yaşamı Fritzl'in belirlediği katı kurallar ve rutinlerle doluydu. Bodrum'un kapısı yalnızca Fritzl tarafından açılabiliyor, Elizabeth ve çocukları asla gün ışığını göremiyordu. Zaman zaman Fritzl, Elizabeth'in doğum yapmasına yardımcı olurken, zaman zaman da ona fiziksel ve psikolojik işkence uyguluyordu. Elizabeth, Bodrum katında 7 çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuklardan 3'ü Bodrum'da büyüdü ve dış dünyayı hiç görmedi. Diğer 3 çocuk ise Fritzl tarafından yukarıdaki evde yetiştirildi. Fritzl bu çocukları evlat edinmiş gibi göstererek Elizabeth'in kaçtığını ve çocukları terk ettiğini iddia etti. Bodrum'daki çocuklar dar ve karanlık alanda büyüyerek normal bir çocukluk yaşayamadan sürekli bir belirsizlik ve korku içinde yaşadılar. Fritzl, ailesine ve çevresine karşı ikiyüzlü bir yaşam sürdü. Yukarıdaki evde normal bir aile babası gibi davranırken, Bodrum'daki esaretin gerçek yüzünü gizlemeyi başardı. Elizabeth'in kaybolduğunu iddia eden Fritzl, ailesi ve komşularına sürekli yalanlar söyleyerek Bodrum'daki korkunç gerçeği sakladı. Bu çifte yaşam, onun manipülatif ve soğukkanlı karakterini gözler önüne seriyordu.
2008 yılında Elizabeth'in en büyük kızı Kirsten'in ağır bir şekilde hastalanması olayların seyrini değiştirecekti. Fritzl Kirsten'i hastaneye götürmek zorunda kaldı. Elizabeth Kirsten'in cebine kendine yardım edilmesini isteyen bir kağıt yazıp koymuştu. Bu durum doktorların dikkatini çekti. Doktorlar Kirsten'in sağlık durumu ve ailesi hakkında şüphelenerek polise haber verdiler. Yıllar önce kapanan Elizabeth'in araştırması tekrar açıldı. Polis ve medya kayıp annenin durumunu araştırmaya yeniden başladı. Bunun üzerine polis Fritzl'in evine baskın düzenledi. Polis ekipleri Elizabeth'in ifadeleri doğrultusunda Fritzl'i sorguya aldı. Elizabeth ve çocuklarının Bodrum'daki esaret hayatını öğrenen yetkililer hemen harekete geçtiler ve Fritzl'in korkunç sırları ortaya çıktı. Joseph Fritzl 28 Nisan 2008 tarihinde 7 çocuğun kendinden olduğunu ve 24 yıl penceresiz Bodrum'da hapsettiğini itiraf etti. Bodrum'un kapısının gizli, anahtarsız kilit sistemiyle açıldığını söyledi. Fritzl'in karısı Rosa Marie, Elizabeth'in durumundan habersizdi ve mektuplara inanarak kızının dini tarikata katıldığını sandığını belirtti. 29 Nisan 2008'de DNA testiyle çocukların Elizabeth ve Joseph Fritzl'in çocukları olduğu doğrulandı. Avusturya polisinin 1 Mayıs 2008'de yaptığı günlük basın toplantısında mektupların Elizabeth'e Joseph Fritzl tarafından zorla yazdırıldığı açıklandı. Soruşturmanın birkaç ay daha süreceği ve binada 20 yıldır oturan, yüzü aşkın kişiyle görüşmeler yapılacağı söylendi. 2009 yılında başlayan yargılama sürecinde Joseph Fritzl tüm suçlamaları kabul etti. Mahkeme Fritzl'i cinayetten, ensestten, tecavüzden, zorla alıkoymadan ve kölelikten suçlu buldu. Fritzl ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava tüm dünyada büyük yankı uyandırdı ve insanlık dışı bir suçun gün yüzüne çıkmasını sağladı. Elizabeth ve çocukları Fritzl'in tutuklanmasının ardından rehabilitasyon sürecine girdi. Uzun yıllar boyunca yaşadıkları travmalardan kurtulmak için yoğun bir terapi ve destek programına katıldılar. Elizabeth,
dış dünyaya yeniden adapte olmaya çalışırken çocukları da normal bir yaşam sürme çabasına girdiler. Joseph Fritzl'in hikayesi insan doğasının en karanlık ve en korkunç yönlerini gözler önüne seriyor. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.